Cenab-ı Hak bütün mahlukat arasında insanı mükerrem, üstün kıldığını bildiriyor. Ve bu üstün kılması Cenab-ı Hak istidat vermesi. Yani nefis ve şeytan, iblis iki problemini halledecek. İki problemi bertaraf edecek. Bu şekilde mükerrem olacak. Ahsen-i takvim sırrına erecek. Cenab-ı Hak'la dost olacak. Kalp inceleyecek, zarifleşecek, derinleşecek. Kalp Cenab-ı Hakk'ı tanıyacak. Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Mükemmeli Cenab-ı Hak mükemmel bir kalbi cennete davet ediyor. Darüsselam'a davet ediyor. İllâ men atallâhe kalbin selim. Kalp selim hale gelecek. Yani talebeliğimiz bu cihanda bu. Kalbimizin selim hale gelmesi. Hayır ve şerrin o kalpte netleşmesi. Daima Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna doğru kalbin mesafe alması. Allah'ın verdiği bütün maddi manevi nimetlerin Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek için kullanabilmek. Tabi burada ihlas ve fedakârlık. Değişen şartlarda Cenab-ı Hak'tan razı olmak. Cenab-ı Hakk'ın da razı olması ve cennete davetiye çıkması. Tabi bunun bu hale gelmesi kalbinde merhaleler kat etmesi lazım. İnsan nefis engeli veriliyor, imtihan olduğu için bunu aşması lazım. Bunu nasıl aşacak? Cenab-ı Hak da peygamberler gönderiyor. İlk peygamber, ilk insan terbiyecisi, ilk insan olarak geliyor. İnsan nefsin arzularına ulvileştirecek. Muhabbetini ulvileştirecek. Hayır-ı şer o kalpte netleşecek. Kendisini ilahi kameranın altında olduğunu, ilahi müşahedenin altında olduğunu idraki olarak yaşayacak. Rabbi ile beraber olacak. Her gördüğü şeyde Rabbi ile buluşacak. Aman ya Rabbi diyecek. Kalp böyle bir rikkat ve incelik kazanacak. Ve bu kalple Cenab-ı Hak cennete davet ediyor. Peygamberler gönderiyor en büyük insan terbiyecileri. 124.000 küsur peygamber geldiği rivayeti var. Biz peygamberimizi kendimiz seçmedik. Şu peygamberi ümmet olalım demedik. Bak Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle bize meccanen hiç bedel ödemeden en büyük peygamber ümmet kıldı. Büyük nimet. Elhamdülillah bir İslam cemaatinin içindeyiz. Türkiye'mizde, Anadolu'muzda. Dünyanın başka taraflarında olabilirdik. Habersiz olabilirdik. Çok büyük bir nimet. Bu cihanın ders kitabı, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduk. En büyük nimet. Yani üst üste Cenab-ı Hakk'ın bizlere nimetleri. Bizi Cenab-ı Hak'la dost olmaya kolaylaştıran unsurlar. Efendimiz üsve-i hasene örnek şahsiyet. Rahmeten lil âlemin. Kur'an-ı Kerim ilahi bir mucize. Kainatta fiilde ilahi bir kitap. Mikrodan makroya, en küçük varlığından en cisim varlığına kadar hepsi Allah'ın ayeti. Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahi tecellisi. Cenab-ı Hakk'ın duyan bir kalbe ilahi kudretin azametini bildiriyor, tebliğ ediyor. İlahi bir vitrin. Cenab-ı Hak'la dost olmak için de hayatının her safhasını kaplayan bir İslam isteniyor. İtikat isteniyor. Aşk ile yaşanan bir iman isteniyor. Tavizsiz bir iman isteniyor. Layıkına muhabbet, müstahakkına nefret. Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak her şeyi bir vasıta olarak kullanabilme. Bilhassa muhabbet. Cenab-ı Hak misallerini veriyor. Bu aşkla yaşanan iman nasıl olacak Kur'an-ı Kerim'de? Cenab-ı Hak muhacirleri bildiriyor, Mekkelileri bildiriyor. Her türlü fedakârlığa katlandılar. Bugün belki Suriye'deki, Atakant'taki diğer yer gördüğümüz zulmün en ağırı
o Mekke devrinde işlendi. 13 senede işlendi. Ve onlar kalplerini muhafaza için her şeye katlandılar. Yeter ki kalplerinden bir taviz vermesinler. Cenab-ı Hak Medinelileri tavsiye ediyor. Ensar. Onlar inen her ayete semî'nâ ve ata'nâ dediler. Hemen tatbik edelim, Allah'ın rızasını tahsil edelim dediler. Cenab-ı Hak'la dost olalım dediler. Cenab-ı Hak bizde de bir ayna olarak onları misal veriyor. Bir Mekkeliler gibi olma, Medineliler gibi olma, onlara tabi olma ihlasla, onlara tabi olan ihsan sahipleri Cenab-ı Hak buyuruyor. Tevbe suresi 100. ayet. Kur'an-ı Kerim kalbini korumak için, imanı korumak için Eshab-ül Uhdud Hendek'te yakılanları bildiriyor. Yine Cenab-ı Hak imanını korumak için Firavun'un bütün zulmüne katlanan, kollarının bacaklarının kesilmesine razı olan, en ufak bir taviz vermemek için de Rabbena efri aleyna sabren ve sebbit akdamena Rabbena efri aleyna sabren ve teveffena müslimin. Ya Rabbi üzerimize sabır dök, sabır yağdır. Müslümanlar canımızı al diyorlar yapılan zulüm karşısında. Hep bunlar kalbi koruyabilmek, imanı koruyabilmek. Demek ki yine Cenab-ı Hak bu nasıl bir iman meydana gelecek? Mal ve canlar bir vasıta olacak. Mallarıyla canlarıyla cenneti satın alırlar buyuruluyor. Ne kadar fedakârlık gösterebiliyoruz Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek için. Bizden ibadet hayatı isteniyor. İbadet hayatına ayrı bir lezzet vermesi lazım. Bir vitamin olması lazım. Bizi muhafaza etmesi lazım. Cenab-ı Hak namazın bir muhafaza edeceğini bildiriyor. Kat eflâl mü'minûn mü'minler felah buldu. İlk şart onlar ki namazı huşu ile kılarlar. Yani namazda Cenab-ı Hak'la bir beraberliği temin edebilme. Bir kulluğu yaşayabilme. Kimin huzurunda olduğumuzun farkında olabilme. Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. Cenab-ı Hak insan vücudunu, anatomisini en güzel secde edecek şekilde Cenab-ı Hak halk etti. Kul bol bol secde etsin. Cenab-ı Hak'tan bol bol secde ederek Cenab-ı Hak'tan rahmet dilesin. Cenab-ı Hakk'a yakınlığını ispat etsin o secdelerle. Diğer kısımları da öyle, oruç öyle. Ramazan-ı Şerif geçirdik. Bir riyazat mevsimi. Helalleri asgaride kullanmak. Ne kadar şüphelilerden, haramlardan kendimizi koruyacağız. Zekat, infak vesaire. Bunlar da hepsi mülk Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hak verdiği malla imtihan ediyor. Kendime ne kadar, kendimin dışındakilere ne kadar. Failim buyuruluyor. Diğer çok ayetlerde de verdiği nimetleri nasıl kullanacağız? Nasıl Cenab-ı Hakk'a yaklaşacağız? "Len tenâlû birra hattâ tunfikû mimmâ tuhibbûn." Böyle sevdiklerine vermedikçe yaklaşamazsınız buyuruluyor Cenab-ı Hakk'a. Birre vasıl olamazsınız buyuruluyor. Hac, umre vesaire bunlar da bir İbrahim Aleyhisselam'ın bize Cenab-ı Hak onun hali bir rükün haline getirdi. Cenab-ı Hak nasıl dost oldu? Malıyla dost oldu, Halil İbrahim bereketi oldu. Canıyla dost oldu, yanmaya razı oldu. Tebessümle ateşin içine girmeye razı oldu. Nefsinden imtihan verdi. Kendisinin devam eden parçası evladıyla imtihan oldu. Cenab-ı Hakk'a olan dostluk, muhabbet, evlat muhabbetini çok aştı. Hatta Cenab-ı ayet-i kerimede "Selam İbrahim" buyuruyor. Sana selam olsun diyor. Bu çok açık ve net bir imtihandı buyuruyor. Zor bir imtihandı buyuruyor. Sana selam olsun. Sana bir nam verdik buyuruyor. Hep tehiyyattan sonra ona da selam gönderiyoruz. Putperest bir kavimle mücadele etti. Cenab-ı Hak'la dost oldu. Halilullah oldu. Fakat kıyamet günü "Velâ tuhsini yevme yub'asûn" buyuruyor. Ya Rabbi beni mahcup etme diyor. Verdiğin bu nimetler karşısında ben nasıl dostluğumu ifa ettim? Edemedim. Bu kadar fedakârlık "Velâ tuhsini" Ya Rabbi beni
mahzun etme diyor. Yevme yub'asun, insanların dirilteceği gün beni mahzun etme diyor. Demek ki gaflet kalktıkça, dostluk arttıkça insan aczini görüyor, aczini hatırlatıyor. Cenab-ı Hakk'a olan ilticası daha da artıyor. Velhasıl bizden beden ve kalp ahengi içinde kalbi hayatımızı tekamül ettirecek ibadetler. Bunun yanında muamelat. Bu da bir Müslümanın bütün muamelesi hayranlık tevzi etmesi lazım. Merhamet olacak. İşte Efendimizin merhameti nasıldı, bizim merhamet nasıl? Bir ayna bize. İhlas olacak. Fedakârlık olacak. Kerem olacak, cömertlik olacak. İncelik, nezaket, zarafet, hassasiyet olacak. Duygulu, hassas bir vicdan olacak. Muamelat olacak. Velhasıl Cenab-ı Hak bizlerden böyle bir hal ile cennete bize davet ediyor. Bizim talebeliğimizin, hepimiz talebeyiz son nefese kadar. Son nefeste talebelik bitiyor. Cenab-ı Hak yakîn gelene kadar kulluk istiyor. Son nefese kadar. Dünyevi bir şey, bir apolet alınır, bir diploma alınır, orada artık onu hayatın boyunca kullanırsın. Fakat kulluk da öyle değil, son nefese kadar. Bir karış cennete kalır buyuruluyor, cehenneme döner buyuruyor Efendimiz. Bir karış cehenneme kalır, cennete döner buyuruyor. Kur'an-ı misallerini veriyor. Kasas suresinde Karun'u misal veriyor. Cennete bir karış kalmıştı. Bağlum bin Bağru'yu Cenab-ı Hak Araf misal veriyor. Onun da cennete bir karış kalmıştı. Nasıl bir anda nefsaniyete döndüler, mahvoldular. Salebe vardı, o da Efendimizin arkasında namaz kılardı. Onda sonu iyi olmadı. Velhasıl bir karış cehenneme kalanlar var. İşte demin bahsettiğim Firavun'un sihirbazları. Onlar da nasıl bir cennete döndüler. Velhasıl kul devamlı Cenab-ı Hakk'a bir acziyet içinde iltica halinde olacak. Şu dünyada bir mayın tarlasında gezer gibi olacak. Daima iblisin desiselerinden, nefsin şerrinden kendini koruyacak. Onun için Cenab-ı Hak "Feelhemâ fucûrahâ kat eflâ men zekkâhâ" buyuruyor. Kalp fucurdan, Allah'tan uzaktan her şeyden uzaklaşacak. Kalp takvaya yaklaşacak. Okunan ayet-i kerime Müminin suresinde "Kat eflâl müminler felah" buyuruyor. Müminler kurtuluşa erdi. Efendim böyle kim diyor bu 10 ayetin şumulünü yaşarsa cennete girer buyuruyor. Bu 10 ayette hayatımızın icmali olarak her tarafı var. Birincisi, namazdan Cenab-ı Hak biliyor, misal veriyor. Namazdan huşu ile kılarlar. Yani Cenab-ı Hak kendi huzurunda, yalnız kendi huzurunda olmasını istiyor. Namazdayken kalbimizin başkalarının huzurunda olmasını istemiyor. Nefsimizin huzurunda olmasını istemiyor. Bedenimiz nasıl kendi huzurundaysa namazda, kalbimiz de kendi huzurunda olmasını istiyor. Kat eflal müminler felah buldu. İlk şart namazlarını huşu ile kılarlar. Sırf namaz mı? Oruç da öyle. İnfak da öyle. Riyadan uzak kalacak. İnfaklar imha edilmeyecek, yok edilmeyecek. Hac olacak, kalp inceleyecek, refes yok, fısk yok, cidal yok. Hassas bir yürek istiyor Cenab-ı Hak. Ot koparma yok, avlama yok, avcıya avı gösterme yok. Şeytanın taşlama var. O şeytanın taşlama, euzubillahimineşşeytanirracim, hayatımızın her safhasında o şeytanı taşlamak. Biz onu taşlamazsak o bizi taşlıyor. Velhâsıl ibadetlerimizin huşu ile, duyuş ile, kalbi bir hassasiyetle ibadet isteniyor bizden. Yani kulluk ekseni içinde bizden bir hayat isteniyor.